Bir fatura çok basit olarak e-ticaret yapan KOBİ'lerin siparişlerini ve faturalarını yönetmelerini sağlayan online bir platform. Türkiye'de bulunan bütün pazar yerleriyle entegrasyonumuz var. Hepsi burada: N11, Trendyol, Amazon, AliExpress, Çiçek Sepeti, Ideasoft, Tsoft, Digimax, Magento gibi global olan e-ticaret altyapılarını da desteklemekteyiz. 40.000 civarında üyemiz var. 2020 yılında Escort Teknoloji ile tanıştık. Escort Teknoloji çok büyük bir marka. Alesta Yatırım bize %10'luk bir yatırım yapmış. Şu anki değerlememiz 100 milyon TL civarında bir değerlememiz var. İsmim İbrahim Bayır, 37 yaşındayım. Aslen Gaziantep'liyim. Çok güzel bir çocukluk geçirdim. Biz büyük bir aileydik. Dedemlerle, amcamlarla beraber yaşıyorduk. Bizim bütün aile esnaftır. Ailemizde hiç bir memur yoktu açıkçası. Dolayısıyla biz de çocukluğumuzda hep böyle hayatın iniş ve çıkışlarını çok net olarak gördük. Babam çok fazla iş yeri değiştirdi, battı, çıktı. Amcalarım yine aynı şekilde. Bunlar tabii bende bir fikir edindirdi. O da şuydu: hayat mücadelelerle dolu. Böyle dümdüz bir çizgi değil. Çünkü ben 7 yaşından bu yana çalışıyorum. Babam benim çilingir, anahtarcı yani. Sabahları işe gidiyordum, öğleden sonraları okula gidiyordum ve cumartesileri de sürekli işe gidiyordum. İlk paramı sanırım 7 yaşında falan kazanmıştım. Gaziantep'te bir alışkanlık vardır. İnsanlar tatlı yemeyi severler. Bildiğiniz halka tatlı. Bir gün annem elime tepsiyi verdi. Dedi hadi git sen tatlı sat sokaklarda. Dedim nereden alacağım, ne edeceğim falan. Git dedi bulursunuz. İlk sermayemi dedem verdi. 100 lira para vermişti. O 100 lirayla gittim, tatlı aldım. Tepsiye sıcak tatlıları döktürttüm ve onunla sokaklara çıktım, bağırdım. İşte tatlı, sıcak tatlı falan. Satıp geldim hepsini. 170 lira olmuştu. Yani sermayeyi artırmıştık. Hani o Şener Şen'in filmi var ya, domates domates diyor. Bende de öyle bir durum vardı. Annem benim kazandığım paralarla battaniye almıştı. Onu çok net hatırlıyorum. Liseyi bilgisayar yazılım olarak okudum. Programlamayı kendi kendime öğrendim. Bir faturadan önce birkaç tane ticari girişimim oldu. Zaten o ticari girişimler beni bir faturayı kurmaya itti. Üniversiteden mezun olmadan part-time olarak bir yerde yazılımcı olarak çalışmaya başlamıştım. Mezun olduktan sonra bir yıl sonra kendi şirketimi kurdum. Bir eğitim teknolojileri şirketiydi aslında. Küçük bir yatırımcıyla ortak olmaya karar verdik ve bir limited şirketi kurduk. O zamanki ortağım e-ticarete girelim dedi. Yani senin teknoloji tarafın var, ben sermaye koyayım. Bunu bir deneyelim dedi. E-ticarette işler iyi gitti. Yani bir dönem işte zeytinyağı sattık, medikal ürünleri sattık. Çok çeşitli şeyler sattık. Her şey çok güzeldi. Ta ki işler ticari olarak iyi gitmeyene dek. Çünkü bazı hatalar yapmıştım. Ortaklar arasında olur böyle şeyler diyeyim. Siz gerisini anlayın. Böylece biz o ticari ilişkimizi, ortağımla olan ilişkimizi bitirmiş olduk. Batmıştım. Ve bu batış o zamanki parayla 150.000 TL gibi bir şeydi. 2016 yılında. Evet, 150.000 TL ile batmıştım. Çekler vardı, senetler vardı, evde mallar vardı. Tüm ekibim dağılmıştı ve ben bir öğretmenlik mezunu olduğum için çevremdeki akrabalarım, arkadaşlarım ya dedi sen hani niye uğraşıyorsun hani bunlarla, git öğretmen ol. Mis gibi al maaşını, işte yaz tatili var vesaire. Uğraşma dediler açıkçası. Bir kişi bile yap demedi eşim dışında. Çünkü eşim destek olmuştur yani her zaman. Bir faturayı tam olarak kendi ihtiyacımız için kurduk. O dönemde elimde bir miktar e-ticaret için satabileceğim mallar vardı ve bir de henüz ismi olmayan bir yazılımım vardı kendim için yaptım. Tam bu dönemde bir tesadüf, benim muhasebecim de onun diğer müşterileri de e-ticaret yapıyordu ve bir gün şey dedi, ya İbrahim senin faturaların çok güzel geliyor, çok düzenli, bana çok güzel rapor veriyor. Sen bir yazılım yapmıştın. Bunu bizim diğer bir kullanıcımız var. Hani ona da kullandırtabilir miyiz? Satmak ister misin dedi. Ve ben gittim, tanıştım. Beraber bu işi nasıl yapabiliriz'i düşündük. Fakat ne biliyordum? Ben artık yazılım satmak istemiyordum. Çünkü yazılımı satmak demek özel bir müşteriye, özel ihtiyaçları çerçevesinde işte kurulum yapmak, vermek ve yıllık bir bedel almaktı. Özel bir domaine kurulum yapmaktı. Banka entegrasyonları falan. Bunlar çok yorucu şeylerdi. Ben yazılımı satmayacağım. Aslında bir abonelik satacağım. Ve o zaman o kullanıcımıza döndüm, dedim ki sana ben bunu aylık kiralayabilirim veya yıllık kiralayabilirim. Nasıl olacak bu dedi. Ya dedim sana aylık 15 liraya
bunu kullandırtabilirim. Sadece 15 TL mi dedi. Evet dedim. Önce şaşırdı ve sonra bir riskinin de olmadığını görünce kullanmaya başladı. Asıl büyük macera o zaman başladı. 100 mail attı kullanıcılara. Kullanıcılardan çok güzel geri bildirimler aldık. Hiç tanımadığımız farklı şehirdeki kullanıcılarımıza böylece ulaşmış olduk ve satış yapmaya başladık. Bir faturayı kurduğumuzda ben tektim. Çünkü tüm ekibim dağılmıştı ve cebimde sıfır sermaye. Hatta borçluydum. Az önce söylediğim gibi eksi 150.000 TL'lik bir borcum vardı. Ankara'da Bilkent Cyberpark'ın düzenlediği Startup Ankara diye bir startup yarışması var. Ve ben 2016 yılının Aralık ayında buna başvurdum. Sahneye çıktığımda şunu söyledim. Ben dedim battım, ticaret yapıyordum ve işte yeni grafiğim bu. Bir fatura. O zaman işte sanırım 100 kullanıcısı falan vardı ve aylık çok küçük de olsa bir asgari ücretin altında bir para kazanmaya başlamıştı. Dedim ki bir büyüme grafiğimiz var. Ben bunu 4-5 aydır yürütüyorum ve şu anda ihtiyacım olan tek bir şey var. O da ofis dedim. Ödüllerden birisi ofisti çünkü. Ve o yarışmadan birinci oldum. Birinci olunca ofis verdiler. Ofis dediğimde yani gözünüzde büyütmeyin. Böyle 25 metrekare penceresi olmayan giriş katta bir yer. Fakat müthiş bana bu özgüven verdi. Bir yıl boyunca bizden kira almadılar ve o bir yıl taşındıktan 4-5 ay sonra işte ilk arkadaşı başlattık. Bir fatura çok basit olarak e-ticaret yapan KOBİ'lerin siparişlerini ve faturalarını yönetmelerini sağlayan online bir platform. Örneğin günde 1000 tane sipariş alıyorsunuz. 1000 tane siparişi eğer ki manuel olarak faturalarını pazar yerlerine girip bakayım bunları keseyim derseniz her bir faturayı kesmeniz yaklaşık olarak 3 dakikanızı alıyor. Bizde ise bu süre yaklaşık olarak 3 saniye. Yani 1000 çarpı siz burada 3 dakika yaparken 3000 dakikayı biz burada 3000 saniyeye indirmiş oluyoruz aşağı yukarı. En önemli şey zaman. Bu hizmetlerimizi çeşitlendirdik. Faturalandırma platformumuz var e-ticaret yapan KOBİ'ler için. Bunun yanında 2020 yılında GİP lisanslı özel e-fatura entegratörü olduk. Aynı zamanda bir e-fatura hizmetimiz var şu anda. Bunun yanında bir kredili kargo hizmetimiz var. Yine e-ticaret yapan KOBİ'ler hiçbir anlaşma yapmadan bizim doğrudan kargo anlaşmalarımız üzerinden uygun fiyatlarla kargo gönderebilmekteler. Ve şu anda bir de e-imzamız var. E-imzalarını da bizim platformumuz üzerinden satın alabiliyorlar. Kredili kargo şöyle düşünün. Siz bir esnafsınız ve e-ticaret yapıyorsunuz. Pazar yerlerinden gelen siparişlerinizi pazar yerinin kendi kargo anlaşmasıyla gönderebiliyorsunuz. Burada bir sıkıntı yok. Ancak günlük işlemleriniz için de kargo gönderiminiz gerekiyor. Veya kendi bir web sitenizde var. Günde 3, 5, 10 tane sipariş de oradan alıyorsunuz. Bunu gönderebilmek için hiçbir kargo anlaşmanız yoksa bugün herhangi bir kargo firmasına giderseniz çok yüksek fiyatlarla gönderirsiniz. Ancak günlük 10 tane gibi kargo gönderiminiz için de bir kargo firmasıyla anlaşma yapamazsınız. Çünkü orada da hacminiz küçük geliyor. Tam bu noktada bir fatura size kredili kargo hizmetini sunuyor. Bize üye olarak bu arada sadece kredili kargoyu kullanmak istiyorsanız herhangi bir abonelik ücreti de ödemenize gerek yok. Bizim paketlerimizden herhangi birisini alarak kargo paketlerimizden işte orada 100, 250, 500, 1000 TL gibi paketlerimiz var. Birisini alarak kredili kargoyu kullanabiliyorsunuz. Ödemeyi bize yapıyorsunuz. Faturayı size biz kesiyoruz ve bizim size listelemiş olduğumuz fiyatlardan gönderim yapıyorsunuz. Paketinizi bir faturaya giriyorsunuz, alıcı bilgilerini. Bana bir barkod ver diyorsunuz. Sistem size bir barkod veriyor, üretiyor. Bu barkodla kargo firmasına gidip paketinizi verip ücret ödemeden gönderebiliyorsunuz. Orada çıkan ücrette atıyorum 25 TL olsun. Bize ödemiş olduğunuz bakiyeden düşüyor. Türkiye'de bulunan bütün pazar yerleriyle entegrasyonumuz var. Hepsi burada. N11, Trendyol, Amazon, AliExpress. Aklınıza gelen hepsi yani Çiçek Sepeti. Türkiye'de duyduğunuz bütün pazar yerleri hatta duymadığınız pazar yerleri de vardır. Bunun yanında e-ticaret platformlarıyla da, altyapılarıyla da entegrasyonumuz var. Ideasoft, Tsoft, TCMax, Magento gibi global olan e-ticaret altyapılarını da desteklemekteyiz. 60'a yakın entegrasyonumuz var. Bir faturayı kullanmak istiyorsanız çok basit. Doğrudan birfatura.com'a girerek bir ay boyunca ücretsiz bunu deneyebilirsiniz. Kullanma ücreti şu anda aylık 120 TL. Yıllık olarak eğer ki kullanmak isterseniz 1040 TL. Sadece 2021 yılında 45 milyon adet fatura kestik. Şu anda
an 40 bin civarında üyemiz var. 2020 yılında Escort teknolojiyle tanıştık. Tanışmamız ise şöyle oldu. İsmimiz de aynı, İbrahim Özer'le. İbrahim Bey, bir yatırım arıyor musunuz? Ben bir faturayı bir süredir takip ediyordum dedi. Ben de olabilir tabii, neden olmasın demiştim. Çünkü daha önceden birkaç görüşme sonra yatırıma karar verdik, anlaştık. 2020 Temmuz ayı gibi de yatırımımızı aldık. Alesta Yatırım bize bir defalık bir yatırım yaptı. Çünkü ondan sonra bir yatırıma ihtiyacımız olmadı açıkçası. 5 milyon 750 bin TL değerleme üzerinden %10'luk bir yatırım yapmıştık. Şu anki değerlememiz 100 milyon TL civarında bir değerlememiz var resmi olarak. Yatırımcı görüşmeleri yaparken dikkat ettiğim noktalardan birisi, yatırımcımın eski bir girişimci olmasını istiyordum. Yani benim geçtiğim yollardan veya benzer yollardan geçmiş olmasını istiyordum. İbrahim Bey'in bize en büyük katkısı, o da bir girişimci ve şu anda bir yatırımcılık yapıyor. Bu iki pencereden de çok iyi bakabiliyor. Gelecek vizyonumuz üzerine İbrahim Bey ile konuşmayı ben çok seviyorum. Tanıdığım noktalar oluyor. İbrahim Bey de o konularda sağ olsun yol gösteriyor. Çünkü ben onun girişimcilik vizyonuna çok inanıyorum. Escort teknolojiyi kurmuş, zamanında çok büyük bir marka ve şu anda masanın diğer tarafına geçmiş, yatırımcılık yapıyor. Ben bundan çok mutluyum açıkçası. Bence girişimci olmak, mücadeleci bir ruha sahip olmak demek, yılmamak demek. Bunun yanında bitmeyecek bir öğrenme süreci bu. Her seviyede farklı bir şeyler öğreniyorsunuz. Bazen probleminiz giriş seviyesindeyken, para bulmakken, bazen yatırım yapmak oluyor. Bazen ekibi büyütmek oluyor. Bunların her biri bence ayrı birer macera. Girişimci ruh bence mücadeleci bir ruh. Türkiye'de girişimci olmak bence Avrupa'ya nazaran daha da zor. Çünkü burası çok farklı bir yer. Yani siyasi olarak, ekonomik olarak sürekli girdapların olduğu bir yer. Açıkçası bu kadar büyüyeceğimizi ben de bilmiyordum. Sadece hayalim vardı. Bir gün global olmak, tüm dünyaya açılabilmek gibi bir hayalim vardı. Sıfır noktasının altındaydım başladığımda. Yakın gelecekte açıkçası dünyaya açılmış, Avrupa'da ve Amerika'da faaliyet gösteren bir faturayı görüyorum. Girişimcilere tavsiyem ilk günden global olarak düşünsünler. Girişimlerini global olarak konumlandırmaya çalışsınlar. Çünkü Türkiye gerçekten çok zor bir pazar.